Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kozmik Rota'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Güneş batıyor ve tam o sırada batı ufkunda bir ışık beliriyor. Parlak, sabit, sanki gökyüzüne işaretlenmiş gibi. İnsanlık bu ışığı her zaman fark etti. Çünkü fark edilmemesi zordu. Güneş ve aydan sonra gökyüzündeki en parlak doğal cisim buydu. Sabah sökmeden önce de görünürdü. Güneş battıktan sonra da. Bu yüzden bazı toplumlar başlangıçta onu iki ayrı yıldız sandı. Sabah göründüğünde bir ad verdi. Akşam göründüğünde ise bambaşka bir isim. Sonra anladılar. İkisi de aynı şeydi. Bu ışık bugün de aynı tanıdık parlaklıkla ufukta beliriyor. Ama ona baktığınızda gördüğünüz şey yüzey değil, kalın bir bulut örtüsü. Yani bu gezegen Güneş sisteminin en parlak cisimlerinden biri olmakla birlikte yüzeyini en iyi saklayan gezegenlerden biridir. Parlaklığı bilgi vermiyor, perde çekiyor. Boyutu ve kütlesi Dünya'ya benzerlik göstermekte. Güneş sistemine uzaktan bakan biri için neredeyse Dünya'nın ikizi sayılabilecek bir gezegen. Ama yüzeyi Dünya'dan keskin biçimde ayrılır. Yüzey sıcaklığı 460 derecenin üzerinde. Basınç ise Dünya'nın deniz seviyesindeki basıncının yaklaşık 90 katı. Atmosferi büyük ölçüde karbondioksitten oluşuyor. Bulutları ise sülfürik asit damlacıkları taşıyor. Uzaktan tanıdık görünen bu ışığın ardında Dünya'dan tamamen farklı bir gerçeklik var. Kozmik Rota başlıyor. Bu bölümde keşif aracımız Alta X ile Dünya'nın en yakın gezegen komşularından birine, Venüs'e yöneliyoruz. Bu yolculukta Venüs'e farklı açılardan bakacağız. İlk durak Venüs'e verilen isimler olacak. Tarih boyunca dillerde ve kültürlerde bu gezegenin nasıl anıldığını göreceğiz. Sonra insanların onu bilimden önce nasıl yorumladığına, mitolojide ve astrolojide Venüs'e hangi anlamları yüklediğine bakacağız. Ardından gezegenin fiziksel gerçekliğine geçeceğiz. Bugün ne kadarını bildiğimize ve hangi soruların hala cevap beklediğine. 1. Bölüm İsimlerin Arkeolojisi. Venüs'e verilen anlamlar. İnsanlar gökyüzüne baktıklarında gezegenleri sadece izlemekle kalmadı. Onları ayırt etmek, anlatmak ve zihninde bir yere oturtmak için her birine farklı isimler verdi. Ama bir gezegene verilen isim sadece onu diğerlerinden ayıran bir işaret değildir. O ismin içinde bazen bir inanç, bazen bir korku, bazen de insanın gökyüzüyle kurduğu eski ve derin bağın izleri saklıdır. Venüs'ün adı da böyle bir geçmişi taşıyor. Bu ismin izleri bizi Mezopotamya'dan Yunan ve Roma dünyasına, oradan İslam astronomisine ve halk arasında kullanılan eski gökyüzü hatlarına kadar uzanan geniş bir anlam dünyasına götürüyor. Venüs adı Latinceden geliyor. Roma dünyasında bu kelime hem bir tanrıçanın adıyla hem de soyut bir kavramın, çekim gücü, zerafet, bağ kurma isteği. Yani ismin içinde yalnızca güzellik yok. Bir şeyi kendine çekme fikri de var. Burada dilin bıraktığı ilginç bir iz var. Bugün gezegen adı olarak bildiğimiz Venüs, Roma dünyasında önce bir tanrıça adıydı. Bu tanrıça aşkı, güzelliği, arzuyu ve insanı bir şeye doğru çeken görünmez bir gücü temsil ediyordu. Burada Venüs adıyla aynı anlam çerçevesinde duran başka bir Latince kelime arasında dikkat çekici bir bağ kurabiliriz. Kadim Hint-Avrupa kökenine indiğimizde karşımıza Ven kökü çıkar. Bu kök arzulamak, istemek ve bir şeye yönelmek gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Venüs adındaki çekim, arzu ve cazibe fikrinin de muhtemelen bu anlam katmanından beslendiği düşünülür. Aynı kök çevresinde karşımıza çıkan dikkat çekici kelimelerden biri de Latince venenum'dur.
Venenum Latince'de zehir anlamına gelir. Ama bu kelime eski Latin kullanımda bugünkü zehir anlamından daha geniş bir alana sahipti. İlaç, tıbbi iksir, büyülü karışım, baştan çıkarma ve hatta aşk iksiri gibi çağrışımlar da taşıyordu. Bu kelime daha sonra Avrupa dillerinde farklı biçimlerde geçer. 13. yüzyılın ortalarında İngilizce venom, venin ve venim gibi yazımlarla görülür. Bu dönemde kelime özellikle bazı hayvanların salgıladığı ve ısırık yoluyla bulaştırdığı zehir anlamında kullanılır. Modern İngilizce'deki venom yazımı ise 14. yüzyılın sonlarına doğru yerleşir. Bu izler bugün popüler kültürde de karşımıza çıkar. Örnek vermek gerekirse Marvel evrenindeki Venom karakterinin adı da aynı kökten gelen Venom kelimesine dayanır. Karaktere dikkatle baktığımızda bu isim daha da anlamlı hale gelir. Venom yaklaşır, yapışır, yerleşecek beden bulur, içine girer ve ele geçirir. Yani dilin tarihinde çekim, arzu, karışım ve tehlike bazen aynı çizgide buluşur. Venüs de bu ikiliyi şaşırtıcı biçimde taşır. Adı zerafet ve cazibe çağrıştırır. Ama yüzeyi son derece sert ve ölümcül koşullar sunar. Roma dünyasında bu gezegen Venüs adıyla anıldı. Fakat Venüs'e yüklenen anlamların izini daha geriye doğru takip ettiğimizde önce Yunan dünyasına bakmak gerekir. Çünkü Roma mitolojisi Yunan mitolojisinden güçlü biçimde etkilenmişti. Bu yüzden Roma'daki Venüs figürü çoğu zaman Yunan dünyasındaki Afrodit ile birlikte düşünülür. Ama burada önemli bir ayrım var. Latince'de Venüs ile Yunanca'da Afrodit tam olarak aynı kökten gelmez. Zaman içinde bu iki ayrı gelenek birbirine yaklaşmış fakat aynı gezegen etrafında birleşmiştir. Bu ayrım küçük görünebilir ama dil ve kültür açısından önemlidir. Çünkü aynı gök cismi farklı toplumlarda farklı isimlerle ve farklı anlamlarla karşımıza çıkabilir. Yunan dünyasından daha eskiye gittiğimizde yönümüz Mezopotamya'ya döner. Burada karşımıza İştar çıkar. Mezopotamya geleneğinde Venüs, güzellik, arzu, savaş ve çatışma ile birlikte düşünülüyordu. Yani bu gezegen orada hem cazibenin hem de mücadelenin göksel işaretiydi. Bu yüzden Venüs'e sadece aşk gezegeni olarak anlatmak tarihsel arka planı daraltır. Bugün popüler kültürde daha yumuşak bir imajla bilinse de Mezopotamya çizgisinde Venüs çok daha sert ve karmaşık bir anlama sahipti. Uzak doğuya baktığımızda ise Çin gökyüzü geleneği karşımıza çıkar. Burada Venüs batıdaki gibi doğrudan aşk ve güzellik üzerinden okunmaz. Gezegen için kullanılan en dikkat çekici atlardan biri Taibai'dir. Bu at büyük beyaz anlamına gelir ve Venüs'ün gökyüzündeki güçlü beyazımsı parlaklığı ile ilişkilendirilir. Daha sonraki sistemli adlandırılmada ise gezegen Jinxing adıyla bilinir. Bu da metal yıldız anlamına gelir. Buradaki metal ifadesi sıradan bir maden gibi düşünülmemeli. Bu da Venüs'ün farklı kültürlerde ne kadar farklı adlarla anıldığını gösterir. Daha sonraki dönemlerde İslam astronomi geleneğinde bu gezegen Zühre adıyla anıldı. Arapça kökenli bu ad Osmanlıca'ya geçti ve Türkçe'de uzun süre kullanıldı. Ama Türkçe bu gezegeni sadece dışarıdan alınmış bir adla tanımadı. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserinde Venüs için Çolpan adı geçer. Bu önemli bir ayrıntıdır. Çünkü burada gezegen sadece bilimsel ya da saray çevresine ait bir adla değil, Türkçenin kendi gökyüzü hafızası içinde karşımıza çıkar. Halk arasında ise Venüs, çoban yıldızı adıyla bilinir. Sabah erken saatlerde güneş doğmadan önce görüldüğü için güneşten önce yola çıkan çobanların dünyasında yer bulmuştur. Böylece gökyüzünün en dikkat çekici ışıklarından biri gündelik hayatın sade bir anıyla buluşur. Yani karşımızda yine aynı gezegen var. Roma'da Venüs, Yunan'da Afrodit, Mezopotamya'da İştar, Çin'de Taibai ve Jinxing, İslam astronomisinde Zühre, Türkçe'de Çolpan ve Çoban Yıldızı. Elbette Venüs'ün hikayesi bu isimlerle sınırlı değil. Değinmediğimiz başka medeniyetler, başka diller ve başka gökyüzü gelenekleri de var. Ama genel tablo değişmiyor.
İnsanlık bu gezegene her baktığında sadece gökte parlayan bir cisim görmedi. Ona kendi korkularını, arzularını, inançlarını ve dünyayı anlama biçimini yükledi. Bu yüzden Venüs tek bir kültürün değil, insanlığın ortak gökyüzü hafızasının parçası haline geldi. Gökyüzündeki cisim değişmiyor ama ona verilen isim değiştikçe insan zihnindeki yeri de değişiyor. Bu yüzden bir gezegenin adına bakmak bazen onun fiziksel yapısına bakmadan önce gelen bir adımdır. Çünkü insanlar Venüs'ün yüzeyini, atmosferini ve gerçek koşullarını bilmeden çok önce ona gökyüzündeki görünüşünden yola çıkarak anlamlar yüklemişti. Ve bu anlam arayışı dilin sınırlarını aşarak mitolojiye, inanca ve gökyüzünü yorumlama biçimlerine kadar uzandı. İkinci bölüm: Mitoloji, karşıt duyguların gezegeni. İsimler bir gezegenin kapısını açar, mitoloji ise içeri girer. Venüs'ün mitolojik geçmişine bakıldığında ilk göze çarpan şey şu: bu gezegen hiçbir zaman tek bir duygunun simgesi olmadı. Farklı medeniyetler ona baktıklarında farklı şeyler gördüler ve bu farklılık birbirini tanımlıyor. Başlangıç noktası Mezopotamya. Burada Venüs, İnanna ve sonrasında İştar ile ilişkilendirildi. İnanna, Sümer geleneğinde en eski ve en karmaşık tanrıçalarından biriydi. Aşkın, bereketin, doğurganlığın tanrıçasıydı. Ama aynı zamanda savaşın da. Sonraki dönemde Babil geleneğinde İştar adını alan bu figür bu ikili yapısını korudu. Gökte parlayan Venüs hem sevginin hem çatışmanın işareti olarak okundu. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü popüler kültürde Venüs çoğunlukla aşk gezegeni olarak anılır. Oysa bu gezegenin sembolik kökleri çok daha geniş bir alana yayılıyor. Arzu ve savaş, güzellik ve güç, bunların hepsi aynı gezegenin gölgesinde bir arada duruyordu. Yunan dünyasına geçtiğimizde karşımıza çok daha tanıdık bir figür çıkar: Afrodit. Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk, güzellik ve arzu ile ilişkilendirilen en önemli tanrıçalardan biriydi. Onun kökeni için iki farklı anlatı var. Homeros çizgisinde Afrodit, Zeus ile Diana'nın kızı olarak geçer. Hesiodos'un anlatısında ise Afrodit'in kökeni denize bağlanır. Efsaneye göre Uranüs'ten kopan bir parça denize düşer. Denizin üzerinde beyaz köpükler oluşur ve Afrodit bu köpüklerin içinden doğar. Bu yüzden Afrodit adı Yunanca'da köpük anlamına gelen Afros kelimesiyle ilişkilendirilir. Afrodit'in etkisi aşk hikayeleriyle sınırlı kalmadı. Troya Savaşı anlatılarında Paris'in kararı, Helen'in hikayesi, Eneas'ın korunması gibi önemli olaylarda karşımıza çıkar. Yunan dünyasında Afrodit güçlü bir figürdü. Roma'ya geçtiğimizde bu figür Venüs adını aldı ve anlam biraz daha genişledi. Artık yalnızca bireysel aşk değil, soy devamı, toplumsal üretkenlik ve estetik düzen de bu tanrıçanın alanına giriyordu. Roma için Venüs, devletin ve toplumun sağlıklı işleyişiyle de ilişkiliydi. Romalı general ve devlet adamı Jules Caesar'ın Venüs'ü soyunun atası olarak gördüğünü ileri sürmesi de bu yüzden tesadüf değildi. Gezegen bu kültürde yalnızca gökyüzünde parlayan bir cisim değil, iktidar ve meşruiyet fikriyle de iç içe geçmiş bir simgeydi. Ama Venüs'ün mitolojik tarihindeki en ilginç katmanlardan biri de başka bir yerde saklı. Antik Yunan'da sabah yıldızı ile akşam yıldızı başlangıçta iki ayrı varlık gibi düşünülüyordu. Sabah ufkunda görünen Venüs'e Fosforos ya da Iofosporos deniyordu. Bu adlar ışık tanıyan anlamına geliyordu. Akşam ufkunda görünen Venüs ise Hesperos adıyla anılırdı. Bu da akşam yıldızı anlamına geliyordu. Yani aynı gezegen gökyüzünde göründüğü zamana göre iki ayrı cisim taşıyor, iki ayrı anlam üstleniyordu. Sonradan ikisinin aynı gök cismi olduğu anlaşıldı. Bu yalnızca astronomik bir düzeltme değildi. Aynı zamanda düşünsel bir kırılma noktasıydı. Doğuşun ve sönüşün, başlangıcın ve bitişin, umudun ve hüznün aynı gezegende buluştuğu anlaşıldı. İki ayrı anlam tek bir nesnede birleşti. Ama Venüs'ün isimlerle kurduğu ilişki burada bitmiyor.
Asıl dikkat çekici olan şu: İnsanlar bu gezegene sadece gökyüzünde isim vermedi. Yüzeyindeki dağlara, ovalara ve büyük yapılara da özel isimler verdi. Venüs yüzeyindeki coğrafi yapıların adları bugün büyük ölçüde kadın figürlerinden, tanrıçalardan ve tarihe geçmiş kadınlardan seçiliyor. Bu, Uluslararası Astronomi Birliği'nin Venüs için benimsediği isim verme geleneği. Ama dikkat çekici bir istisna var: Maxwell Montes. Venüs'ün en yüksek dağ kütlelerinden biri, elektromanyetizma alanının kurucularından James Clerk Maxwell'in adını taşıyor. Yüzeyin büyük bölümü kadın adlarıyla anılırken bu tek erkek adı gezegenin isim tarihinde özel bir ayrıntı olarak duruyor. Maxwell'in adı verilmişti. Çünkü elektromanyetizma çalışmaları radyo dalgalarının ve dolayısıyla Venüs yüzeyini görmemizi sağlayan radar gözlemlerinin temelini oluşturdu. Mezopotamya'da arzu ve savaş, Yunan'da güzellik ve arzu, Roma'da soy, toplum ve iktidar. Kültürler değişti ama Venüs her dönemde güçlü bir anlam taşıdı. Kimi zaman sevgiyle, kimi zaman çatışmayla, kimi zaman da kader fikriyle anıldı. Bir noktadan sonra insanlık bu gezegeni sadece hikayelerle değil, gökyüzündeki hareketleriyle de okumaya başladı. Böylece Venüs'ün hikayesi mitolojiden astrolojiye doğru açıldı. Ancak insanların bu gezegene yüklediği anlamlar burada sona ermiyor. Bir sonraki bölümde Venüs'ün astrolojik geleneklerde nasıl yorumlandığını görecek, ardından sembolleri geride bırakıp doğrudan gezegenin fiziksel gerçekliğine yaklaşacağız. Yoğun atmosferine, kavurucu yüzeyine, ters dönüşüne ve hala açıklanamayan sırlarına bakacağız. Venüs şimdilik kadim geleneklerde ona verilen isimler ve anlatılarla gökyüzündeki yerini koruyor. Kozmik Rota Venüs Part 2 ile devam edecek. Bilim ve uzay meraklıları yolculuğun devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.